Şu videoyu izleyebiliriz. Bu video güzel bir video. Throughout human history, pioneers have always been met with doubt. Those who dare to think outside the box and challenge current narratives. Bu aralar inanılmaz keyifli izlemesi şeyin. As when something new arises which challenges our beliefs, it's often easiest to laugh it off rather than to confront it. Trackmania alt şeyleri inanılmaz zevkli bu aralar. That despite the mockery, they believed in their ideas and proved that the impossible is indeed possible. In Trackmania Speedrunning, this is no different. For over 13 years, players have continuously Çok güzel bir oyun Track. Ben bu ara bir ara Trackmania oynamak istiyorum yayında. Bugün ona enerjim yok. Trackmania'ya. Ama bir ara oynamak istiyorum kesinlikle. Çok iyi oyun. Ulan ben ne oynardım var ya. Let's start by taking a look at the track. DO7 race starts off with a series of jumps up to the first checkpoint. Then it drops Bir de şimdi böyle baya geliştirmişler. Bu yeni oyununu o kadar iyi geliştirmişler ki. Engine off block that shuts off your car's engine. Once you touch it, the car will just slowly roll all the way into. Oğlum ne taktikler geliştirmişler ya. Ben diyorum ya, izliyorum şeyde. After that, the track takes a sharp left turn, goes through a loop. Manyak gibi geliştirmişler oyunu. And then it ends with another drop into a dirt area, a sharp turn onto the road, another engine off block, and one final sharp dirt corner, where you have just barely enough speed to reach the finish line. DO7 Race is a rather unconventional track, and in order to get a good time on it, you need to master many aspects of Trackmania. But one thing was readily apparent. Driving over engine off blocks is very slow, and Trackmania is all about going as fast as possible. So already on the launch day of Trackmania Nations Forever, the player Logism managed to find a shortcut. After picking up the first checkpoint, Logism slowed down and went off the track to the right, then drove around the dirt mountain and rejoined the track just before the second checkpoint, skipping the engine off block and saving around 3 seconds. After that, he drove the best line. Ha oğlum şey diyordum. Abi inanılmaz şeyler var. Yani oyunda o kadar manyak trikler var ki bu oyunda. Bu oyun için gamepad lazım değil. Bu oyunda gamepad kullanılmıyor hatta tam tersine. Nobody, yes biliyorum. Ben de oyun bir haftadır var da yani bizde ambargo var abi. Marius had gained time consistently over Logism's run throughout the track, but the main improvements were a smoother first shortcut. Bu oyun full klavye arkadaşlar. Gamepad'de oynamıyorlar bu oyunu. Players had discovered that because of the engine off block in the ending, taking a wide line in the last turn was faster. Sadece 1-2 tip trik için falan kullanıyorlar. Onun dışında full klavye bu oyun. Ama mesela buz map'ini oynayan insanlar klavyede farklı tuşlar kullanıyorlar. Evet, action aynen. Action key diye bir olay var. Action key'leri için klavyedeki farklı tuşları kullananlar var. And went on top of the dirt mountain instead of driving around it like the other players had done. He then beelined towards the checkpoint, bounced into it, and respawned. Doing this, he reached the checkpoint way sooner. Bak göte bak. As he respawned, he had no speed for the next part, and he almost got caught up to again. Still, it was an overall net time gain, and he managed to hold the lead and finish müthiş şeyler var ya. Çok iyi yani bu oyun. But that was just the beginning. Kötü değil ya Kuantum, çok iyi oyun. Potential of the new shortcut approach, a big world record battle ensued. Alt yazı kötü değil bu arada ya. Alt yazı bayağı iyi bu arada bence. All the way down to a 50-27 set by Epic, over 1 second faster than Kuba's original shortcut time. Epic's record though was something else. At the time he drove it in October of 2010, he had beaten the competition by a whopping 44 hundredths of a second. His run seemed close to perfect, getting a fast shortcut in the start and driving cleanly throughout the track overall, and very few players dared to challenge it. His record would go on to stand for over 3 years unbeaten. Zaten bu oyunun videolarını ne zaman bak bu oyunun speedrunlarını izliyorsunuz. Hep şey geliyor. En mükemmel zamana ulaştığımızı düşünüyorduk.
Ta ki şu gelene kadar. Bir anda 15 saniye kısalıyor. Böyle normalde böyle 0.001 saniye falan kısalırken birisi geliyor. Merhabalar kardeşim, aç lan kapıyı, tak diye bir giriyor, 15 saniye kısaltıyor map'i böyle. This time there wasn't any big catalyst that hiç caused the hype sekmiyor lan. around Video7, but that month several players were drawn to the track. Öyle bir kırıyor ki On the 3rd map'i. of December 2013, the player Kenny KJC would be the first to strike. Bir tane öyle map var ya. Map'i 3 sene boyunca maksimum en çok kısaltabilen 0.01 saniye falan kısaltıyor. Sonra biri giriyor yanlışlıkla bir yere vuruyor. Öyle map'i bitiriyor, bir bakıyorsun 30 saniye map kısalmış. 30 saniye ya dünya rekoru. 30 saniye nasıl kısalabilir? He finally managed to beat Epic's legendary record, inching out just 400 of a second in the final turn, and beating one of the oldest world records in the game. Bu tarafa gönerek çıktım Kenny map'e. himself, though, Yok. would not hold on to the Hiçbir yere throne for çıkmıyorsun. long. Düz gidiyorsun. It's Bütün just 4 aslında days. checkpointlere, yani çıkamadığın bir yer. Dik durup yani öyle bir şey yapıyorsun ki checkpoint'in sağ üstüne vuruyorsun. Dik düşüyorsun. Drift yaparken dik düştüğün için oyun sapıtıyor. Seni random bir yere gönderiyor. Random bir yere gönderilirken finish'e gönderirse çok hızlı bitiriyorsun. Later, Ryulu entered the battle and beat Kenny's record by 400 of a Sonra second. onun şansı değil, gerçekten nasıl yapabileceklerini falan da keşfettiler de. 4 days after that again, the player Rayshans joined the fray and beat Ryulu with a new world record of 50.10. Ryulu though wasn't farklara having it, bak yani. and only 2 days later, he entered back with a bomb of a run, 49.87, breaking the 50-second barrier on the track and beating Rayshans by 2300 of a second without any new strategies. Ryulu had just consistently gained time throughout the run by driving very optimally and set a very strong record on the Çirbilsin, bu track. aralar oynamıyorum ama oynuyorum. But Evet. Rayshans welcomed the challenge, and just 9 days later, on the 22nd of December, he Evet, entered back Rio'da hile yapıyor. Aynen. 49.83. O This evde time, ulan Rayshans had gotten çok güzel hile yapıyor bu arada. Adam oyunu slow motion'da oynuyor. Bu yüzden hata yapacak olduğunda doğru key press'leri yapıp hatayı engelleyebiliyor. in near perfect start, getting far ahead Tam of bir Ryulu five after head. the respawn. And though he lost a little bit of time near the ending, he held the lead, reclaiming the DO7 world record for himself. Baya uzun süre fark etmiyorlar bu şeyi. After a long and hard-fought battle, the world record had dropped 4 tenths lower in less than a Zaten month. abi şeyden korkacaksın arkadaşlar. Mesela en büyük yanlışlardan birisi şey. Abi bu herif kaç yıldır oynuyor, en iyi oyunculardan birisi hile yapmıyordur. Asıl ondan korkacaksın. İyi oynayan herif zaten hileyi çok iyi saklar. Now seemed like finally, Herifin players were starting to get close to the replaylerinden limit buluyorlar on the hile track, yaptığını. and it would be Input very press'leri hard to optimize ne bakıyorlar. DO7 further Kısaska unless çok teşekkür something ederim abone was olduğu için discovered. canımsın. There En iyi had been abonem, no sana major hoş strategy geldin. improvements on the track for over 4 years, and DO7 was in desperate need of a pioneer, someone who would dare to think outside the box and revolutionize the way the track would be played for years to come. Someone who would take the next step. That someone was Ryulu. After losing his İyileyici. record to Rayshans again, he'd had enough of playing the track the standard way and decided it was time to take things to the next level. Throughout his hours of playing the track, Ryulu had noticed a potential way to save a lot of time on DO7 race by skipping the engine off block Hile before mi the yapıyor bu finish. herif? Because if you manage to jump over the engine off block, your car could still accelerate through the entire last turn, and you would no longer have to slowly roll up the hill towards the finish. He thought his idea could save a lot of time, but the only way to find out was by daring to try it. He started experimenting with the idea. Bu arada evet, hile intentionally oynayışını... taking an exceptionally Şöyle bir şey var abi. Hile cidden bir insanın oynayışını geliştiriyor. Onu şeyden anlıyorsun. Mesela CS'de veya bir şeyde hile yapan adamlar daha iyi oynamaya başlıyor. Çünkü adam şey yapıyor. Hile wall hack'i var mesela. Adam wall'dan çıkacağı için, wall'dan çıktığını bildiği için oraya aim koymayı öğreniyor. Sabırı öğreniyor. Sonra hileyi kapattığında bile daha iyi oynamaya başlıyor. Çünkü adam peak yerlerini biliyor. wide line across the platform. Mr. Phoenix var bu oyunda. Evet, game sense'ini arttırıyor. Hayır, kovma beni. Evet, oynar mıyım bilmiyorum da açıktı arkada. After doing some analysis, Ryulu discovered that in order to skip the engine off block, he'd need to reach around 343 speed on the jump. Saved.
But in practice, he could mostly only get up to Bu arada ben around Scav case'i 340. açmıştım oyunda. Otolomoskop ve military relay geldi bugün. Just a few millimeters away, 1 milyon and geldi it sırf had bir been tane possible to Scav'dan. get a bit more Scav speed case'den. if everything aligned perfectly. Gluk So he falan da decided not geldi. to waste any Manyak more iyi time in şeyler geldi. practice and started going for runs on the track. And after only a few days of trying, on the Tek tak 26th oldu. of Ya December arkada açık kalsın 2013, işte. Yulu completely revolutionized Hmm, DO7 EFT'de race aynen. when he got this run on the track. Bak hileciye bak. Şimdi bu videoyu geriye dönüp izleyince de zevk alamıyorsun. Çünkü herifin hileci olduğunu biliyorsun. İsa Hakan çok teşekkür abone olduğun için. Krayzaska aramıza hoş geldin. Çok teşekkür abone olduğun için. Zengin 19. ay. Cool Dream 10. ay. Nobody çok teşekkür abone olduğun için. Canımsın. En iyi abonem. Sınıfına hoş geldin. Hileci olduğun videosu var mı? Var, izleriz şimdi. Oyun Trackmania. Bu Nations galiba. Trackmania bu arada free to play oynaması. Üf, çok iyi zıplamış. Full bypasslamış var ya hani. Damn. Nations bu ya. United mı bu? Nations değil mi bu? Bilmiyorum. Aa, o işte motor durdurma bloğu. Motor durdurma bloğuna basmadığı için uçuyor en sonda. Yulu had done it. 49 flat, beating race hounds by 83 hundredths of a second, and being the first person in Trackmania history to skip the DO7 engine off block. His run overall was solid. He fell a little bit behind Racehounds' perfect start, but he was playing to get as many attempts to the end as possible, and with a few pixels to spare, he got across. Ama harbiden piksel yani harbiden. Final turn. A tremendous discovery and achievement. Ki adama daha da geliştirebilir yani. His record stood for the next few years unbeaten. Birkaç yıl. Trilyon çok kişi bu arada 9. için canımsın. En iyi abonem, sınavına hoş geldin. The engine off skip was daunting enough to discourage most players. But in March of 2017, a familiar suspect returned to try to reclaim the record. Bir de bu arada harbiden bu oyunda şöyle bir şey var. Birisi bir map'i elde edince derde giriyorlar map'i başkası alınca. Öyle bir şey var. Mesela adam oluyor. 2 sene kaybediyor. Herif 2 sene boyunca grindliyor arkadan. Gizli böyle derde giriyor herif. 2 sene grindliyor, sonra sikiyor. Ana kafi abi diyor. Back. And on the 30th of March, after learning Yulu's end approach, he too would manage to skip the engine off block. Bu oyunda en çok oynayan ve şeyler Fransızlar, ama en iyiler Fransızlar mı değil yani onu bilmiyorum da en çok oynayan Fransızlar bu oyunu. Setting a new world record of 48.96. Only 2 days later, the player Frevon made a stunning discovery on DO7. A potential new shortcut. Türkler bu arada bu oyunu bir ara çok oynuyordu. Böyle United ve Nations zamanlarında ilk çıktığı zaman, ilk böyle Trackmania zamanları manyak fazla Türk oynuyordu bu oyunu. Sonra bir anda yok oldu bu oyun Türkiye'de. Üzücü bir şekilde. Çünkü her PC'de çalışıyordu, işin komik tarafı bu oyunda. Manyak oynanıyordu. Her PC'de çok iyi çalışıyordu. O yüzden de böyle hani problemi de yoktu. Yani kasma bilmem ne derdi de yoktu. Paralı abonelik geldi. Yok, paralı abonelikten çok daha önce öldü abi bu oyun. Hani Canyon'da falan öldü, öyle diyeyim. Bu oyun. Hani zamanı değil. Hani o paralı üyelik falan değil. Ondan çok daha önce öldü Türkiye'de. And Frevon decided to share this groundbreaking track with the community. DO7 Finish Cut. A recreation of the ending on the... Ya bir şey soracağım. En yeni versiyonunda en son bu yoktu dediğim. Community serverlar yoktu. Var mı? Geldi mi o? En yeni versiyonuna. Çünkü en sevdiğim şeylerden benim o community serverlardı. Girip böyle random maplerde falan oynamaktı. Çok zevkli onlar. Her gün turnuva değil. Hani Cup of the Day demiyorum. Hayır. Vardı hep. Hayır, yoktu. Yeni çıktığında yoktu arkadaşlar. Community serverlar en yeni oyun çıktığında yoktu.
eskisi gibi, eski Trackmania oyunları gibi custom server açıp custom şeyler yapamıyorsun. Community map demiyorum işte. Soldier, sen community map diyorsun. Ben community server diyorum. O çok farklı bir şey. The Lexus çok teşekkür 16. ay için canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Free değil. Free fark etmez. Subscription'da da olabilir. Subscription'da olabilir. Çünkü eski Trackmania oyunlarında custom server vardı. Server'da takım kuruyor, join atıyorlar. İşte ama o custom server değil Soldier işte. Ben takım kurmak zorundayım, join atmak zorundalar bana. O custom server değil. Ben hani bir takım bulmak zorundayım. O dediğin custom server değil. 7, but with a few twists. First off, he had placed Ya eskisi gibi custom server istiyorum ben. Çünkü ben eskiden en çok onları seviyordum. Mesela full speed şeyleri vardı. Full speed serverları vardı. Ice serverları vardı. Random map serverları vardı. 5 dakikalık map serverları var. Çok güzel serverlar vardı yani. And skip the engine off block with ease. Also, the checkpoint had been removed so you wouldn't crash into it. With these two Şu anda evet changes, map indirebildiğimizi falan biliyorum da aynı his değil. Evet şu anda bunların hepsi var da community değil işte. Community olmadığı için işte Soldier milletin takımlarına girmen gerekiyor işte. Ben milletin takımlarına girmek uğraşmak istemiyorum. Hayır o dediğin şey öyle değil ama. İşte bak bu bug slide abi. Bu müthiş bir şey. Bir de no slide var bunun. Launching you into the air and towards the finish. Upon seeing this, everyone in the Trackmania community thought, haha, very funny Frevon, as on the original track, this shortcut was clearly impossible. Even on this meme track with unrealistic speed and no checkpoint to block your setup, it still took many attempts to get a run that went into the finish. And on the original track, it was even worse, as when your engine is shut off, bug sliding does not work. The only Oha, hem bug slide atlayacaksın hem de öyle bir mükemmel atlayacaksın ki engine block kapattırmayacaksın. Scenario where the DO7 end shortcut could work would be to somehow skip the engine off block, land sideways in a bug slide, and bounce from further away with a worse approach angle right into the finish. İmkansız değil de çok mükemmel olması lazım. Ever gotten across the engine off block, and nobody in the right mind would throw away an engine off skip for this meme shortcut idea. Baran çok teşekkür 9. ay için canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. An April Fool's joke. But throughout Sonra bir manyak geliyor yapıyor. We had a project where players collectively tried to beat all the world records on the campaign tracks in Trackmania Nations Forever. This project led Yulu to return to the game to reclaim the DO7 record from race hunts, setting a new world record of 48.73, still using the normal shortcut way and skipping the final engine off block. But this record also rejuvenated talks about the DO7 end shortcut, and a few players started seriously experimenting with the idea. Mustafa Enes çok teşekkür 17. ay için. Jin çok teşekkür 29 milyar için canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Practicing the engine off skip and the shortcut, and all of a sudden he had this attempt. Oy! Ne kadar yakınmış. For the first time, players had very real proof that the DO7 shortcut was more than just a meme or an April Fool's joke, and that it could potentially be possible. Dwarker quickly started going for it on the real map. His consistency at the engine off skip was incredible. Bu arada adam harbiden çatır çutur the end bounce every 30 minutes or so. Burada 30 dakikada bir tane deneyebiliyormuş. Off block over 100 times on DO7, something other players struggled to do just once. He still hadn't gotten a bounce into the finish. Seeing how close Dwarker was getting, Hefes decided to join the hunt on the track, and together they put in a Herculean effort to try to do the DO7 shortcut. Çok iyi hareket ya. The track for over 250 Çok cool hareket. each, and doing thousands of attempts. Eventually they had both skipped the engine off block over 500 times each, but neither of them had gotten a bounce that flew into the finish. Sherlock sıkıştırma taktiği, PlayStation 5'te daha güzel bir sıkıştırma taktiği var. And wondered if maybe it just wasn't possible to go those few missing centimeters to reach the finish line.
But Dwarker and Hafest never lost faith. These pioneers continued to grind the track, as they were convinced it was just barely possible, and they wanted to prove everyone else wrong. Aa, yapacak. Yaptı. Ah be. Ulan. Deliririm lan böyle olsa. And in December of 2020, a third player joined their efforts. Roland. Roland had been watching them try the DO7 shortcut for a while, and in the tail end of 2020, he fancied trying it himself. He quickly learned the shortcut approach from Dwarker and Hafest, and soon enough, he was able to get a few engine off skips himself. And then, Cidden on the 3rd of Roland. December 2020, seemingly out of nowhere, 7 years after the first engine off skip, 3.5 years after the inception of the end shortcut, and over 1 year after Dwarker and Hafest first started trying it, Roland drove this legendary run on DO7 race. Ay geliyor. Desimir Roland. Siye çok teşekkür ederim abone olduğun için canımsın. En iyi abonemsin. Hoş geldin. Aman! Let's fucking 5 saniye kısaltmış. 5 saniye. God damn, size bakayım, özür dilerim. Yapmaz bu arada. Hiç yapmaz kesin. Hiç kesinlikle yapmaz. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Gayet kaldırır abi. 10.400 gayet yani kafi yeterli şey. 2K'da kullanırsan yaratabilir ama. 1080'de yaratmaz. 2K'da belki yaratır. Shaving almost 3 seconds off the record and proving that the impossible was indeed possible. Harbiden. 1,5 sene harcıyorsun, 3 saniye kısaltıyorsun. If it hadn't been for the pioneers, we might have never seen it done. It is for those who dare to think outside the box and continuously seek for new ways to improve on DO7 that we have to thank for such an incredible story as this one. And especially Hafest and Dwarker, who dared to push onwards for over a year despite the seeming impossibility of the shortcut, because they believed in the idea. And let it stand as a reminder that when you see a new idea, to assess it critically rather than to just scoff it off as impossible. Because more often than not, someone will eventually go out there. Çok güzel yapıyor ya. Thanks for watching. Cuk diye oturuyor bu arada. Bir dakika, neydi? D07 Race. Daha da kısalmış bu arada. Aynı gün bu sene bu arada yaklaşık 15 gün önce falan kısa, yok şeyde Mayıs'ta bu şey mi? Geri zekalı şey mi? Yok, normal Avrupa şeyi. Bu Mayıs'ta biraz daha kısalmış. Gerçi bu farklı mı? Bu adam kaça bitiriyordu? 50-77. Şeyi göremiyor muyuz ya? Bu adamın ismi neydi? Belki eski oyundur bu. 2020 oynuyor şimdi bu büyük ihtimalle. Dur bakalım, nereden bakabiliriz ona? Farklı oyunlara bakabiliyor muyuz? Bu yeni oyun galiba. Bir sıkıntısı olmaz ya. Niye olsun ki? Yo, olabilir, yapabilirsin. Hello Özlem. Sağda map vardı, bu map işte aynı map de. Şey versiyonu bu, yeni versiyonu. Eski versiyonu nereden bakıyorsun acaba? Bu site hangi site acaba?
Açıklamada yoktur ya. Yok oğlum bak. Fuck. Trackmania Exchange'de ben de az önce oradaydım. Gözükmüyor. Trackmania 2 Exchange ne peki? Speedrun'da değil ya bunlar. Yok.